Web siteni haritalara nasıl eklersin? Web siteni Google Benim İşletmem hesabına nasıl eklersin? Hızlı bir şekilde en basit haliyle bunu anlatacağım. Bu tarz konular hoşuna gidiyorsa, anlatım tarzım hoşuna gidiyorsa abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsun ve hemen anlatıma geçiyoruz. Gitmemiz gereken web sitesi Benim İşletmem olacak. Buraya gelip Benim İşletmem yazıp enterladığımda karşımıza çıkan zaten ilk Google Benim İşletmem profili olacak. Buraya tıklıyoruz, giriyoruz. Sonrasında hemen başlayın deyip kurulum adımlarına geçebiliriz. İlk bizden istediği şey işletmemizin adı olacak. İşletmemizin adı nasıl olmalı? İşletmenin adı resmi makamlarda nasıl geçiyorsa en sade haliyle öyle olmalı. Nedir? Mesela Erdinç Elektrik veya Erdinç Berber Dükkanı'dır falan. Bunun yanına şöyle tire koyup yanına Ankara Elektrikçi falan yazmamıza hiç gerek yok. Bunu şimdi burada yapmayacağız. Bunu daha sonrasında yapacağız. Burada dediğim gibi en basit haliyle sade haliyle resmi makamlarda nasıl geçiyorsa onu yazıp devam etmemiz gerekiyor. Sonrasında 3 adet işletme türü karşımıza çıktı. Teker teker gidelim. Bunlar nedir? Online satış. Sen bir e-ticaret sitesiysen, e-ticaret işiyle uğraşıyorsan tabii ki online satışı yapıp devam etmen gerekiyor. Sonrasında ne oluyor peki online satışı seçtikten sonra senden mağazanın web sitesini istiyor. Mağazanın web sitesinde buraya girdikten sonra sonraki adımlara geçiyorsan ama eğer ki bir Trendyol hesabın varsa yani kendi web siten yoksa o zaman bunu seçmen mantıklı olmuyor çünkü diğerlerini kendi web siten dışındaki diğerlerini kabul etmiyorlar diye biliyorum. Sonrasında diğerlere bakalım. Online satışı geçtik. Yerel mağaza. Yerel mağaza zaten çoğunlukla kullanılandır. Yerel mağaza nedir? Fiziki bir dükkanın var. İşte şu adreste benim bir dükkanım var, bir işletmem var. O zaman ne yapıyorsun? Yerel mağazayı seçiyorsun. Diğer olan hizmet işletmesi nedir? Hizmet işletmesi de sen müşteriye gidiyorsan hizmet işletmesini seçiyorsun. Senin müşteriye gittiğin işletmelere nasıl bir örnek veririz? Bilmiyorum, aklıma gelmedi ama burada ikili seçenekte seçebilirsin. Mesela işte senin müşteriye gittiğinde nedir? Pizza dükkanın vardır. Pizzacısındır. Pizza siparişlerini götürüyorsundur. Okey. Ama o online satışa giriyor mu? Girmiyor. Çünkü kendi web siten yok. Sadece telefonla. Hizmet işletmesi ve yerel mağaza ikisini seçtim. Devam ettim. Sonrasında bana ne soruyor? İşletmenin kategorisini soruyor. Burada bu önemli işte. İşletmenin kategorisini düzgün ve sektörüne en uygun halini seçmen gerekiyor. Mesela burada ne seçilebilir? Web yazdığımda direkt karşıma web site tasarımcısı ve az önce ne demiştim? Pizza satıyorsun. Pizza restoranı, evlere servis yapan pizzacı. Burada çok farklı şeyler çıkıyor. Pizza veya berber dükkanı gibi seçenekler karşımıza çıkıyor. Burada kendine en uygun olan kategoriyi birazcık kurcala, birazcık araştır. En uygununu bulup seçmen önemli. Sonrasında berber olarak devam etsin burası. İşletmenin adresini gir diyor. Tamam, bu adımları zaten işletme adresini girip devam edeceksin. Adres bilgilerini girdikten sonra sana bazı öneriler sunuyor. Bunlar sen misin diyor. Bunlar herkes sen seçebilirsin ama sen değilsindir muhtemelen en baştan başladığın için bunların hiçbirisi deyip devam edebilirsin. Bazı öneriler vermişler burada değil. Hiçbirisi dedikten sonra işletmenin adresini haritadan ayarla demem gerekiyormuş bana. Niye kaymıyor diyorum. Direkt haritadan işletmenin adresini bulup işaretledikten sonra devam etmiş olman gerekiyor. Burayı mesela tam şu köşedeyse tam şu köşeyi doğru bir şekilde. Sonraki adımda tabii ki web sitenin telefon numarasını isteyecek senden. Web sitenin telefonunu, işletmenin telefon numarasını gireceksin. Eğer ki web siten varsa buraya web sitenin adresini gireceksin. Sonrasında da isteğe bağlı olarak burada WhatsApp veya text mesaj olarak iletişime geçmelerini sağlayabilirsin. WhatsApp dediğinde burada WhatsApp linkini belirtmen gerekiyor. WhatsApp linki de yanlış hatırlamıyorsam Vami deyip sonra +90'la beraber telefon numaranı yazman gerekiyordu. 0. Bu şekilde WhatsApp linkini yazman gerekiyor. WhatsApp değil de text mesaj diyorsan da buraya dümdüz numaranı yazabilirsin. Web siten yoksa web sitesi isteğe bağlı, bunu yazmayabilirsin ama web siten olmadan olur mu? Bu devirde olmadan olmaz. O yüzden web sitesinde yap. Devam edelim. Sonra burada bize işletmemizi haritada gösterilsin diyor. Tabi bazı 2 tane onay istiyor bize. Neymiş? Zaman zaman düzenlenen anketleri ve pilot çalışmalara katılım davetiyeleri alın. Okey, alalım. İşletme profilinizin nasıl iyileştirileceğine ilgili yenileri. Bunlara okey deyip devam edebiliriz. Aynen. Altta çok önemli bir şey var mı diye baktım. Yokmuş. Devam et dedikten sonra sonraki adımda ne geliyor? Doğrulama yöntemi seçin adımına geldik. Burada da telefon numarasıyla, e-postayla veya işletme videosuyla işletmeni doğrulayabilirsin. Telefon numarasını yazarsan sana bir kısa mesajı gelecek. Onay maili gelecek. E-postada yine aynı mantık. E-postana gelecek o onay maili. Sonrasında işletme videosunda
İstersen video olarak da gönderebilirsin. Sonraki adımlara geçelim. Sonraki adımda işte bizim en başta anlattığım o anahtar kelime mantığı hizmetlerimizi burada ekleyeceğiz. Mesela ben daha fazla berber dediğim için en başta berber demiştik değil mi? Doğru. Burada berberle alakalı öneriler sunmuş bize. Buradan tabii tek tek göz atıp hepsini de seç. Kaç tane sınırımız var mı? Sınırımız yok herhalde. İstediğim kadar seçebiliyorum. Önemli olanları, özel olanları ve ilgili olanları, uyumlu olanları burada seçebiliyoruz. Özel hizmet ekleyin dediğinde de ben burada göremiyorsam kendimde arayabilirim. Saç diyelim, saç kaynaklama var mesela. Başka ne diyelim? Yine bir saç diyelim. Altta çocuk saç kesimi. Bu şekilde kendimde arayıp özel hizmetlerimi buraya ekleyebilirim veya bu önerilerinden de seçebilirim. Bunların hepsini seçtikten sonra ileriye devam edebiliriz. Çalışma saatleri var. Çalışma saatleri de yine önemli. Tabii ki burası boş kalmasın. Bunları hepsini tek tek açıp mesela pazarı kapalı yapayım. Çünkü pazar kapalıyızdır. Gerçi berberler pazar kapalı oluyor muydu? Neyse. Buradan hepsini açıp açılış ve kapanış saatlerini tek tek ayarlama imkanım var. Belki 24 saat olarak da ayarlayabilirim. Bunlar önemli değil deyip geçmek ne olur ne olmaz bunları da ekleyelim. Taç attın, kolum mu yoruldu? Ekle gitsin. Sonraki adımda da işletme açıklaması ekleme adımı geldi. Burada da 750 karaktere kadar işletmemiz için bir açıklama yazabiliyoruz. Burası da önemli çünkü bu açıklamamızla beraber anahtar kelimeleri de burada belirtmemiz gerekiyor. Bu açıklamayı tabii ki yani dümdüz anahtar kelime şeklinde yazmayalım. Güzel bir paragraf, güzel bir açıklama metni yazalım ama içlerine de anahtar kelimelerimiz geçsin. Berber için neydi? İşte saç, çocuk tıraşı, bilmem ne tıraşı gibi anahtar kelimelerimiz geçebilir. Bunları da 750 karaktere bağlı geçmeyecek şekilde yazmamız lazım. Bu ben yazamam, ben bilmiyorum diyorsan hemen bir yapay zeka, bir ChatGPT'ye, Gemini'ye gidiyorsun. Orada işletme hakkında bilgileri verip 750 karakteri geçme dedikten sonra o sana muhtemelen iyi bir metin verecektir. Onu da buraya kopyala yapıştır yaptıktan sonra burayı da sonraki adımda bizden fotoğraflar istiyor. İşletmenin fotoğrafları kendi fotoğrafların olabilir. Yani kendi fotoğrafların mantıksız olur gerçi ama işletmenin için veya atlayabilirsin ama ben bunları şimdilik atla diyeceğim. Sonraki adımda bizden bir Google Ads için reklam verme önerisi sunuyor. Google Ads'e bağlantı yapmayacağım şimdi. Yani direkt 8.000 liralık reklam kredisini kullanmak istemiyorum. Belki sonradan kullanmak istersin o sana bağlı ama şu an için buna gerek yok deyip atla diyorum. Sonrasında ne diyor? Özel e-posta adresi edinin ve ücretli. Özel e-posta adresini de şimdilik geçmek istiyorum. Yaptığımız düzenlemeler doğrulama işlemi tamamlandığında görünür olacak. Şu an biz onay sürecine girdik. Bizi inceleyecekler. Sonrasında bu işletme okey veya değil dediklerinde sonrasında görünür olacak. Ancak muhtemelen bizden bir iki adet daha kanıt isteyecekler. Bunlar ne olabilir? Görüntü olabilir, video olabilir, vergi levhası olabilir, bazı faturalar olabilir, elektrik su faturası bile olabilir. Bunları da gönderdikten sonra muhtemelen bize mail olarak bu bilgiler gelecek, bu istekler gelecek. Onları da gönderdikten sonra işletmeniz yüksek ihtimalle tamamlanmış olacak. Devam dediğimde burada tabii ki henüz hazır olmamış haliyle bir işletme sayfası gözüküyor. Biz tabii buraları bomboş yaptığımız için hiçbir şey gözükmüyor. İşletme kaydı bu kadardı. İnşallah başarırsın. Sonraki videolarda görüşürüz.